Bugünkü videomuzda Sahel kuşağındaki jeopolitik dinamikleri ve bu bölgedeki istikrarsızlıkların çevre ülkeleri nasıl etkilediğini size anlatacağım. Sahel bölgesi son dönemde oldukça dikkat çekici. Atlantik Okyanusu'na kıyısı bulunan Senegal'den başlayan ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Sudan ve Eritre'ye kadar uzanan Sahel kuşağı hem geçtiğimiz yıllarda yaşanan olaylar hem de güncel süreçte meydana gelen gelişmeler nedeniyle üzerine daha fazla yoğunlaşılması gereken bir bölge olarak öne çıkıyor. Ayrıca Sahel kuşağında yaşanan tüm olayların etkilerinin mevcut sınırlarının ötesine geçmesi de kaçınılmaz görünüyor. Yine uluslararası güçlerin bu bölgede nasıl bir etkisi olduğunu Nijer, Burkina Faso ve Mali'nin oluşturduğu Sahel Devletleri Konfederasyonu'na ilişkin soruları ve özellikle Nijer'in zengin uranyum rezervlerinin İran ve diğer ülkelerle olan ilişkilerini burada ele alacağım. Ama bu içeriklerin hazırlanmasından sizlere sunulmasına geçen süreçte birçok ekip arkadaşım emek veriyor. Onlara teşekkür unutmamak için beğen butonuna basmayı, bildirimlerinizi açmayı ve GZT'ye abone olmayı unutmayın. Ben Tunç Demirtaş. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Sahel kuşağı dediğimiz bölge Sahra Çölü'nün güneyi ile Sudan'ın kuzeyi arasında uzanan ve hatta Eritre'yi de kapsayan bir kuşak. Bu bölge stratejik konumu nedeniyle büyük önem taşıyor. Ve başta şunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Bu coğrafya öyle haritada göründüğü gibi küçük bir bölge değil. Dolayısıyla Sahel kuşağında yer alan ülkelerin sahip olduğu uranyum, altın, petrol başta olmak üzere çeşitli doğal kaynakları ve tarımsal potansiyeli hem bölgesel hem de küresel aktörlerin ilgisini çokça çekiyor. Bir de bölgenin coğrafya olarak Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika arasındaki bağlantısı dikkate alındığında daha fazla önem kazandığını da görebiliriz. Peki neden bu önem var diye bakacak olduğumuzda bölgeler arasında yaşanan göç ve ticaret yollarının kesişim noktasında yer alması bu bölgeyi daha fazla öne çıkarıyor. Ve bu da bölgeyi jeopolitik olarak daha fazla kritik hale getiriyor diyebiliriz. Tabii buna bir de nüfusu da eklemek gerekiyor belki. Sahel kuşağında bulunan ülkeler dünyadaki en genç nüfus oranına sahip olan ülkeler arasında. Ve Sahel'de %65-70 civarı nüfus 25 yaşın altında. Bu da bölgeyi hem bir potansiyel insan kaynağı hem de ekonomik bir dinamizm merkezi haline getiriyor. Sahel kuşağının neresi olduğunu artık biliyoruz. Bu bölgede yer alan ülkelerden Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Sudan ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya diyebiliriz. Peki bu sorunlar sadece bu ülkelerle mi sınırlı kalıyor? Hayır tabii ki. Çevre ülkelerde bu istikrarsızlıklardan doğrudan doğruya etkilenebiliyorlar. Örneğin Kuzey Afrika'da Libya, Cezayir ve Mısır ya da Batı Afrika'ya baktığımızda Nijerya, Fildişi Sahil ve Gana veya biraz güneye gidelim Orta Afrika'da Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti ya da biraz doğuya bakalım Doğu Afrika'da Etiyopya, Güney Sudan, Sahel kuşağındaki gelişmelerden etkilenebilecek başlıca ülkeler arasında yer almakta. Aslında her şeyi bir kenara bırakıp olaya genel olarak baktığımızda Afrika'da meydana gelen bir olay sadece o bölgeyi değil, geniş bir coğrafyayı da etkileyebiliyor. Örneğin Nijer'deki bir olay Çad'ı, Çad'daki bir gelişme Libya'yı ve Sudan'ı ya da Sudan'daki bir sorun Mısır'ı, Libya'yı ve hatta Etiyopya'yı etkileyebiliyor. Benzer şekilde Etiyopya'daki gelişmeler de Somali, Cibuti ve Eritre'yi de etkileyebilir. Sahel kuşağında bilindik güçler olan ve ilk akla gelen Fransa ve ABD'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Belçika, Macaristan, Rusya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin gibi birçok uluslararası aktör bulunuyor. Ama günümüzde bölgeye şöyle bir baktığımızda Fransa, ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçler Sahel bölgesinde daha farklı bir etkiye sahip diyebiliriz. Aynı zamanda bu güçler bölgede etkisini ya kaybetmemek ya da arttırmak için ciddi bir rekabet halinde bulunuyorlar. Yine son döneme baktığımızda batılı güçler bölgede nüfuzunu kaybetmeye başlarken Rusya ve Çin giderek bölgedeki nüfuzunu arttırmakta. Hatta özellikle Rusya'nın askeri ve diplomatik kanallarla genişlettiği nüfuzu dikkatle çekiyor. Dolayısıyla Rusya'nın saheldeki genişlemesinde Nijer öncü bir role sahip gibi gözüküyor. Hatırlayacak olursak Nijer hükümeti birçok Sahel ülkesindeki radikalizmle mücadeleye yardım eden Fransız kuvvetlerini ülkesinden sınır dışı edeceğini açıkladıktan sonra 2024'ün hemen başında Rusya ile askeri işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya varmıştı. Sonrasındaki süreçte Fransa'nın ve ABD'nin de Nijer'de sürekli olarak sorunlar yaşadığını görmüştük. Bu sorunun cevabı hayır. Evet, uranyum Nijer'in önemini artıran bir unsur ama tek başına Nijer'in bölgesel etkisini belirleyen bir faktör değil. Nijer, dünya uranyum üretiminin yaklaşık %7'sini karşılıyor.
Bu da ülkeyi nükleer enerji ve nükleer silah üretimi için kritik bir kaynak haline getiriyor diyebiliriz. Bu nedenle hem Rusya hem de ABD Nijer'le stratejik ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Ama gözden kaçırılmaması gereken önemli bir ülke daha var, o da İran. Hazır İran demişken İran'la ilgili kıymetli içerikler hazırlayan Oral hocamıza selamlarımızı göndermiş olalım buradan. Asıl konumuza dönecek olursak, Nijer coğrafi olarak bulunduğu konum itibariyle kuzeyde Cezayir ve Libya ile, doğuda Çad, güneyde Nijerya, Benin ve batıda Burkina Faso ve Mali ile komşu olan bir ülke. Bu kapsamda ABD'nin ve Fransa'nın Sahel'den çekilmesi komşular başta olmak üzere bölge ülkelerini de etkiliyor diyebiliriz. Ama buradaki konu küresel ve bölgesel rekabetin bir yansıması olarak da kendisini gösterecektir. Ve Rusya'nın Sahel'deki varlığını arttırmaya yönelik adımlarının bir karşılığı olarak Çad'ın yanı sıra Libya ile ilişkilerini geliştirerek ve aynı zamanda Cezayir ile de yakınlaşarak ABD'nin kuzeyden Sahel Devletleri İttifakı bağlamında Nijer'i çevrelemesi de oldukça mümkün gözüküyor. Nitekim son 2 yıldır ABD ve Cezayir arasında görüşmelerin yoğunlaştığını da görüyoruz aslında. Önceki süreçte Rusya Cezayir ile Fas'ta Batı Sahra meselesinden dolayı ABD ile yakınlaşmaktaydı. Ama son 2 yılda ABD ve Cezayir arasında yakınlaşma ve yumuşama durumu kendisini daha çok hissettiriyor diyebiliriz yine. Ayrıca Sahel Devletleri İttifakı bölgesinin güney kanadında yer alan Nijerya ile ABD'nin işbirliği zaten iyi durumda. Dolayısıyla jeopolitik açıdan stratejik bir gereklilik olması nedeniyle ABD'nin Libya'daki diplomatik varlığını yeniden oluşturması son derece pragmatik bir yaklaşım olarak da kendisini gösteriyor. Nijer'deki Airbase 101 adlı askeri üs ABD'nin Afrika'daki en büyük İHA üslerinden bir tanesi. DAEŞ ve El-Kaide bağlantılı gruplara karşı bu üssün operasyonlarda çok kritik bir role sahip olduğu iddia ediliyordu. Günümüzde Nijer'deki bu üste hem ABD hem de Rusya askerleri bulunuyor. Ancak bu askeri birlikler farklı hangarlarda kalıyor. Nijer'deki askeri hükümet ABD ile askeri işbirliği anlaşmasını sona erdirdiğini açıkladıktan sonra Rusya ile işbirliği yapmaya başlamıştı. ABD askerlerinin bir kısmı geri çekilirken Rus askerleri ABD askerlerinin bulunduğu Airbase 101'e de yerleştirilmişti. Tabii ilk bakışta bu durumun büyük bir sorun olarak görülmesi beklenirken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bir açıklama yaptı ve dedi ki Rus askerlerinin ABD kuvvetleri veya ekipmanlarına erişiminin olmadığını ve bunun kuvvet koruma açısından önemli bir sorun oluşturmadığını da ifade etmişti. Ancak görünen o ki günün sonunda Nijer'deki bu askeri üs sıfır toplamlı bir oyuna ev sahipliği yapıyor gibi gözüküyor. Yani ABD Sahel'de terörle mücadele stratejisinde önemli bir rol oynayan ve 110 milyon dolar değerinde olan istihbarat ve gözetleme üssünden çıkarken Rusya'nın bu üsse yerleşmesi durumu söz konusu. Tabi bu durum aynı zamanda Rusya'nın Batı'nın geleneksel olarak güçlü olduğu yerlerde nüfuzunu genişletme çabasını da ortaya koyuyor. Kısacası aslında bölgede yaşananlar jeopolitik rekabetin ve değişen ittifaklarında bir yansıması. Hatırlanacak olursa Nijer'de junta lideri General Abdurrahman Tiani Temmuz'da iktidarı ele geçirdikten sonra yaptığı ilk yurt dışı gezileri Mali ve Burkina Faso'ya olmuştu. Bu görüşmelerde Nijer, Burkina Faso ve Mali liderleri Sahel Devletleri İttifakı kapsamında güvenlik ve siyasi işbirlikleri sözü vermişlerdi. Bu işbirliği ve ortaklık 3 ülkenin her biri için Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan Sahel coğrafyası boyunca aşırılıkçı şiddetle mücadeleyi öngörüyordu. Ama 6 Temmuz 2024 tarihine gelindiğinde aralarında bir konfederasyon kurulmasını öngören bir anlaşma imzalayarak bu ülkeler Batı Afrika'nın geri kalanından ayrıldıklarını da duyurdular. Nijer, Burkina Faso ve Mali arasında kurulan yeni Sahel Devletleri Konfederasyonu terörle mücadele, ekonomik kalkınma ve bölgesel istikrarı arttırma hedeflerine de sahip. Burkina Faso, Mali ve Nijer'in oluşturduğu Sahel Devletleri Konfederasyonu Sahel'de önemli bir jeopolitik değişimin sinyallerini de veriyor aslında ve bu yeni konfederasyon Fransa'nın bölgedeki nüfuzunu azaltma ve alternatif ittifak arayışının da bir parçası olarak gözüküyor diyebiliriz. Şu aşamada bilinmez ama Rusya ve Çin'in bölgedeki artan etkileri de oldukça dikkat çekici. Aynı zamanda Sahel Devletleri Konfederasyonu bu iki ülke ve farklı alternatif güçler için de stratejik bir fırsat sunuyor. Mesela Çin'in kuşak yol girişimi kapsamında bu konfederasyonla işbirliğini düşünmesi rasyonel bir tercih olarak gözükebilir. Çünkü bu yapı içerisindeki ülkelerin sahip olduğu doğal kaynaklara Çin'in erişim sağlayabilmesi ve ekonomik etkisini genişletmek istemesi söz konusu olması kuvvetle muhtemel. Hatırlanacak olursa Nijer 2018 yılında Çin'le yaptığı anlaşmayla Zinder rafinerisini kurarak petrol üretiminde önemli bir adım atmıştı. Ve bu rafineri Nijer'in petrol ürünleri ihracatını artırmış, yine ekonomisine ciddi anlamda katkılar sağlamıştı. Bir de buna ek olarak Çin'in uranyum ve diğer değerli enerji ve maden kaynakları açısından zengin olan Nijer'deki varlığı Sahel Devletleri Konfederasyonu'nu desteklemesini daha da mümkün hale getiriyor. Öte yandan örneğin Burkina Faso ve Rusya arasındaki önemli miktarlarda maden ve silah ticareti içeren ekonomik ilişkiler zincirinde bulunduğunu söylemek gerekiyor burada. Yine geçtiğimiz aylarda
Rusya'nın Nijer'e hava savunma sistemi göndermesi yeni kurulan konfederasyona yönelik de destek verilebileceğini gösteren bir unsur olarak bulunuyor. Aslına baktığımızda Fransa, Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan kovulduktan sonra askerlerini Çad'a yerleştirmişti. Ve bunun yanı sıra ABD'nin de Çad'da az miktarda olsa askerleri bulunuyor. Yine Nisan 2024'te Çad'dan zaten çok az sayıda olan ABD askerlerinin ülkeden çıkmasına yönelik bir talep olduğu söylenmişti ama bu talep muhtemelen 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen Çad'daki seçimler bağlamındaydı. Yani bu durum Çad hükümeti tarafından iç kamuoyunu etkilemeye yönelik kullanışlı bir araç olarak görülmüş olabilir. Çok zor bir ihtimal olsa da eğer Fransa ve ABD Çad'dan da çıkarılırsa Sahel kuşağındaki güvenlik durumunun ciddi anlamda kötüleşme riski bulunuyor. Ve bu durumda bölgedeki istikrarsızlık net bir şekilde de artacaktır diyebiliriz. Çünkü bu senaryo gerçekleşirse Batı'nın Çad'dan, Çad'ın da Batı'dan tamamen vazgeçmesi gerekiyor. Moritanya, Mali, Nijer, Çad ve Burkina Faso tarafından kurulan G5 Sahel'in çöktüğü ve ECOWAS'ın ciddi zarar gördüğü Sahel Devletleri Konfederasyonu'nun oluşturduğu günümüzdeki bu süreç Çad'ın istikrarı ve bölgesel anlamda da büyük bir önem taşıyor. Ama yine de böyle bir durum olursa Sahel'deki terör örgütleri ve aşırılık yanlısı gruplar için çok daha uygun bir ortam oluşması da oldukça muhtemel. Bu da haliyle bölgedeki insani krizleri derinleştirir. Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti yani İSVAP, yine bununla beraber Cemaat Nusratel İslam vel Müslimin ve yine aynı şekilde Büyük Sahra İslam Devleti ve diğer radikal gruplar bölgedeki boşluklardan yararlanarak güçlerini konsolide etmeye çalışırlar. Ki bunu zaten yapıyorlar. Nitekim bu gelişmeler Sahel bölgesindeki jeopolitik dengeleri ve uluslararası ilişkileri önemli ölçüde etkileyecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa'dan sonra ABD'yi de ülkesinden kovan Nijer, dikkat çekici bir şekilde İran ile işbirliği alanlarını da geliştirmeye başladı diyebiliriz. Bu noktada Nijer'in zengin uranyum rezervlerine sahip olduğunu biliyoruz. Peki İran, Nijer'in uranyumuna yasal yollardan erişebilmek için neden sağlık sektöründe işbirliği yapıyor? Nükleer teknolojinin kullanım alanlarına baktığımızda nükleer enerji, nükleer tıp ve nükleer silahlar öne çıkıyor. İran bugüne kadar nükleer faaliyetlerini geliştirirken nükleer enerjiye yönelik ihtiyacını da sıkça vurguladı. Ayrıca sağlık sektöründe özellikle nükleer tıbba yönelik kullanım alanı da oldukça önemli. Ve bu bağlamda İran'ın Nijer'in uranyumuna yasal yollardan erişebilmek için sağlık sektöründe işbirliği yapması oldukça dikkat çekici. Ama böyle bir işbirliğinde uranyumun enerji, tıp ya da silah amacıyla mı kullanılacağı sorusu akıllarda büyük bir soru işareti oluşturuyor. İran'ın nükleer faaliyetleri ve uluslararası endişeler düşünüldüğünde bu işbirliğinin arka planında neler olduğu da önemli bir merak konusu. 10 Nisan'da Rusya'dan Nijer'e yapılan sevkiyat sonrasında Rusya'nın ikili ilişkileri geliştirmek, hava savunma sistemi oluşturmak, hava sahasının kontrolünü sağlamak ve Nijer ordusunu eğitmek için ülkede olacağı belirtilmişti. Ama burada bir çelişki var. Rusya'nın Nijer askeri güçlerini terörle mücadele için eğiteceği ifade ediliyor ama bölgedeki terör örgütlerinin hava gücü olmadığı da biliniyor aslında. Ve bu durumda Rusya'nın açıklamalarının gerçeklerle tam olarak örtüşmediğini söyleyebiliriz. Ve Rusya'nın Nijer'deki varlığının açıklanandan daha farklı bir amacı olabileceği de burada aslında karşımıza çıkıyor. Rus hava savunma sistemlerinin Nijer'e konuşlandırılması ülkeden çıkmak istemeyen Fransa ve ABD'ye karşı bir önlem olarak aslında bulunuyor olabilir. Bu sistemlerle Nijer hava trafiğinin kontrolünü elinde bulunduracak ve yabancı uçakların ve dronların hava sahasını kullanmasını ya da ülke topraklarına karşı herhangi bir saldırıyı önleyebilecek olması da oldukça muhtemel bir senaryo olarak karşımızda bulunuyor. Nijer'in bulunduğu bölgedeki terör tehdidi, ECOWAS ile yaşanan anlaşmazlıklar ve Fransa'nın bölgeden kovulması gibi faktörler Fransa'nın bölgeye yönelik adımlarının öngörülebilirliğini de azaltıyor. Ancak Rusya'dan tedarik edilen sistemlerin Fransa'nın oluşturabileceği tehditleri bertaraf edebileceği de düşünülüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bugünkü videomuzda Sahel kuşağındaki jeopolitik dinamikleri ve bu bölgedeki istikrarsızlıkların çevre ülkeleri nasıl etkilediğini size anlatacağım. Sahel bölgesi son dönemde oldukça dikkat çekici. Atlantik Okyanusu'na kıyısı bulunan Senegal'den başlayan ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Sudan ve Eritre'ye kadar uzanan Sahel kuşağı